Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda oldukça hoş ve güzel bir dokuya sahip olan pek çok farklı projelerinizde değerlendirebileceğiniz 3 renk ile kombinasyonunu oluşturacağımız tığ işi desenin yapılışını anlatacağım. Desenin yapılışında bebe yünü ip ile 3,5 milimetre tığ kullanacağız. Desenin yapılışına 2'nin katı kadar zincir yaparak başlayalım. 22 adet zincir yaptım. 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Bir zincir, sonraki ilmeğin tepesinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Tığda bekleyen 2, 4, 6, 7 tane ilmeğin hepsini birlikte kapatalım. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. Sonraki ilmeğin içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, bir ilmek atlayalım. Tekrar fıstık yapalım ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım ve atlamış olduğumuz 2 zincirin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Sık iğneden sonra ikinci renge geçiş yapalım ve 2 zincir yapalım. Deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesine sık iğne, bir zincir, ilk fıstıktan sonra gelen ve altta atlamış olduğumuz sık iğnenin içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, sonraki 2 fıstık ortasında ve altta atlamış olduğumuz sık iğnenin içerisinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son 2 fıstığın ortasında ve altında bulunan sık iğne ilmeğinden 3 kez ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir, alttaki son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak sırayı tamamlayalım. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek arkadaşlar. Desenin en önemli püf noktası bir sırada dıştan deseni kurarken diğer sırada içten deseni kuruyoruz. Bakın mavi renk ile 2, 4, 6, 8, 10 tane fıstık yapmıştık.
Sarı renk ile 2, 4, 6, 8, 9 tane fıstık yapmış olduk. Ve her sırada renk değişimi yapacağız. Daima sıranın sonunda. Şimdi üçüncü renge geçiş yapalım. İki zincir. Deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Birinci mor renk sırasındaki sırayı tekrar edeceğiz. O yüzden ilk sık iğne ile fıstık arasındaki boşluğun içerisinden 3 kez ilmek yükselterek tekrar fıstık yapalım. Bir zincir. Sonraki mor fıstık ile zincir arasındaki boşluktan ilmek yükselterek fıstık yapacağız. Bir zincir. Sonraki mor fıstık ile zincir arasından tekrar ilmek yükseltelim ve yeni bir fıstık yapalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bir zincir. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman mor renk sırasındaki fıstık ile zincir boşluğunun ortasından ilmekleri yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir. Alttaki son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparken renk değişikliği yapacağız. Sıranın sonunda hangi renk bulunuyorsa o renge geçiş yapalım ve 2 zincir. Deseni çevirelim. Bakın burada deseni dıştan kurduk ve mor renk sırasında 10 tane yan yana fıstık olduğu için beyaz renk sırasında da yan yana 10 tane fıstık var. Şimdi ikinci sarı renk sırasını yapacağız ve deseni iç kısımdan kuracağımız için yan yana 9 tane fıstık yapacağız bu kez. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. İlk fıstığı atlayalım. Sarı renkli fıstık ile zincir boşluğundan ilmek yükselterek fıstık yapalım. Bir zincir. Tekrar sarı fıstık ile zincir boşluğundan ilmek yükseltelim ve fıstık yapalım. Bir zincir. Sonraki altta bulunan sarı fıstık ile zincir arasından ilmekleri yükseltelim ve sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman nasıl ki sıranın başında ilk fıstığı atlayarak deseni içten başladıysak sıranın sonunda da deseni içten bitirmeliyiz ki 9 tane fıstık elde edebilelim. Bir zincir. Alttaki son sık iğnenin tepesine sık iğne yaparken renk değişikliği yapalım. Sarı renge geçiş yaparak 2 zincir. Deseni çevirelim. Bu sırada tekrar mor ve
beyaz renkte olduğu gibi deseni içten kurarak yan yana 10 tane fıstık oluşturmamız gerekiyor. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yapalım. Beyaz renkli fıstık ile zincir boşluğu ortasından ilmekleri yükselterek alt sıradaki işlemleri tekrar edelim ve yan yana fıstıkları oluşturmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman nasıl ki sıranın başında deseni dıştan kurduysak sıranın sonunda da dıştan puf deseni yapmalıyız ki mor renk sırasında olduğu gibi yan yana 10 tane fıstığı oluşturabilelim. Bir zincir yaptıktan sonra son beyaz renkli fıstık ile zincir arasından ilmekleri yükselterek tekrar fıstık yapalım. Bir zincir, son ilmeğin tepesine sık iğneyi yaparken renk değişikliği yapalım. 2 zincir yaparak deseni çevirelim. Sarı ve mor renkte olduğu gibi şimdi deseni iç kısımdan kuracağız. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra yan yana desenleri kurmaya devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde desen istediğiniz ölçüye gelene kadar yükselterek devam edebilirsiniz. İstediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra sık iğne yaparak başladığımız için sık iğne yaparak da deseni bitirebilirsiniz. Ben videonun çok uzamaması adına aynı renk ile desenin bitirilişini göstereceğim. Sizler başlamış olduğunuz renk ile fıstıkları yaptıktan sonra sık iğneyi de yapmaya devam edebilirsiniz. İlk ilmeğin tepesine sık iğne yaptım. Bakın hemen alttaki ilmeğin tepesine tekrar sık iğne yapalım. Fıstığın tepesine sık iğne. Mor renkli fıstık ile desen ortasına tekrar sık iğne. Gelen fıstığın tepesine sık iğne. Mor renkli fıstık ile desen ortasına sık iğne. Bu şekilde en üstteki fıstıkların tepesine, alttaki fıstık ile zincir boşluklarına da sık iğne yaparak sırayı tamamlayabilir ve deseninizi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.